Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta başımızı sokacak bir konut arayarak dolaşıyoruz kentleri. Buyurun. Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle çıktığımız kentler turunda bu hafta konutu konuşmak üzere yola çıktık. Bunun için en uygun yerin bir kiralık satılık tabelasının önü olduğunu düşünüyorduk. Fakat aradık taradık şu koskoca kentte çekim yapabileceğimiz satılık kiralık bir ilanlı daire, dükkan bulamadık. Bu da zaten aslında bir sürpriz değil çünkü konuşacağımız konu tam da o. Yok. Konut yok, olanlar çok pahalı. Bulamayınca biz de ne yapalım? Mersin'in ve Türk kentlerinin meşhur inşaat manzarasına karşı, yani müstakbel satılık kiralık konutların önünde çekmeye karar verdik. Güneş döndü dolaştı, zar zor bir köşe bulduk kendimize. İşte görüyorsunuz yine gölgeye gidiyor. O zaman Burkay Bey'imiz buna sinirleniyor ama yapacak bir şey yok. Mersin'deyiz, Haziran ayındayız. Bundan sonra güneşli pazartesiler, salılar, çarşambalar, perşembeler haftanın her günü böyle geçecek. Niye konuşuyoruz? Malumunuz sizin çevrenizde de öyledir. Şu anda ikili görüşmelerdeki en önemli gündem maddelerinden biri konut. Zaten ev almak gibi bir hayalin de ötesinde artık bir ütopyaya döndü. Hani bu dönemde hele böyle bordroluysanız, memursanız, orta sınıfsanız çok zor o evlere sahip olmak. Kiralık bulmak da zor çünkü zaten kiralık konut yok ne hikmetse. Olanlar da yani küçücük köpek kulübesi gibi yerlere dünyanın parası isteniyor. Ne yapılacak? Nasıl öğrenciler nasıl bulacak? Tayini olan memurlar nasıl yer bulacaklar? Gerçekten büyük bir muamma. Kiralık bir evde oturuyorsanız da sevinemiyorsunuz. Şu anda kiralık evde oturan bütün arkadaşlarım, tanıdıklarımın temel derdi bu sözleşme yaklaşırken ev sahibinin isteyeceği kira artışı, daha da fenası bunun makul olmadığı bir noktada artık çıkarmalar başlayacak. Yani evden kiracıyı çıkarıp yeni kiracıya çok daha fahiş bir fiyatla verme umuduyla bir sürü hülle yapılıyor. Hatta yani evden çıkarmak için sahte satışlar yapanlar, işte bütün aile bireylerini şehre gelecekmiş gibi senaryolar yazanlar, gerçekten de bütün kiracıların gündeminde şu anda bu kira sözleşmesinin yenilenme vakti geldiğinde ne yapılacağı. Şimdi ona yönelik olarak hükümetin bir düzenleme yapması bekleniyor. Netleşmedi ama anlaşılan zaten mevcut olan o tüfe oranında belli düzeylerde bir artış getirmek. Bunun haricinde herhangi bir düzenleme görülemiyor. Çünkü ev sahiplerini de karşısına almak istemiyor sanırım hükümet. Fakat ona karşın başka bir müdahalesi gündeme geldi. 31 Mayıs Salı günü itibarıyla yayınlanan bir genelgeyle artık o ilan sitelerinde yayınlanan taşınır taşınmazlara dair ilanlar Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilecek. Bundaki amaç Dünya Gazetesi'nden Leyla İlhan'ın haberine göre işte bir takım balon fiyatları, piyasayı aslında suni olarak yükseltmeye yönelik manipülatif bu ilanlardan kurtulmak. Yani aslında gerçekten bizim gözlerimiz yuvalarından çıkıyor fiyatları görünce. Buna kim bu kadar fiyat veriyor dediğimiz ilanların bir kısmına gerçekten kimse vermiyormuş. Kimsenin vermesi de beklenmiyormuş. Sadece o ilan sitelerindeki düzeyi yükselterek bütün kiraların seviyesinin artması hedefleniyor deniyor. Birazcık aslında gerçek dışı gibi abartılmış bir köpük gibi geliyor. Fakat Leyla İlhan'ın haberine göre bu genelgenin çıkmasından sonra mevzu bahis olan ilan sitelerinden kaldırılan ilan sayısı 2 katına çıkmış ve hızla artmaya devam ediyormuş. Gerçekten de bazı spekülatörler bunun denetime, bunun bir izlemeye tabi olduğunu anladıktan sonra bu ilanları kaldırmaya başlamışlar. Bu sayede köpük fiyatlarının biraz inmesi bekleniyor. Göreceğiz yani böyle bir takım sadece fiktif olarak yükseltilen bir fiyat mı yoksa bu çok daha yapısal, çok daha politik bir sorunun sonucu mu onu göreceğiz. Tam da buna yönelik olarak 7. Kent Araştırmaları Kongresi'nde hatırlayın haber vermiştik. Çok önemli yazarların, düşünürlerin, akademisyenlerin katıldığı bir kongre oldu. İdeal Kent Dergisi'nin ODTÜ ile birlikte yaptığı bu kongrenin oturumları YouTube'dan da yayınlandı ve hala kayıtları duruyor. Onlardan biri sevgili Şerife Geniş'in moderatörlüğünde David Madden ve Cihan Uzunçarşılı Baysal'ın katıldığı bir konut oturumu oldu. Gerçekten de tavsiye ediyorum. David Madden'in İngilizce sunuşu altyazı yapılmamıştı.
muhtemelen yapılacaktır ya da zaten birazcık konuşacağız. Yine Cihan Uzunçarşılı Baysal El Yazmaları sitesinde bütün bu oturumun aslında çok güzel bir özetini yapmış durumda. Onun linkini de aşağı koyalım. İlgilenenler en azından hap olarak onu alırlar. Bu oturumda David Madden tam da o biraz önce söylemeye çalıştığım bu konut krizinin arkasındaki politik dinamikleri masaya yatırmış durumda. Çünkü bu konut krizinin doğrudan siyasi krizle ilgili olduğunu, siyasi krizin metastaz yaptığını iddia ediyor David. Ve bunda aslında bütün o işte neoliberal politikaların bir toprağın, konutun metalaşmasının çok önemli bir değişken olduğunu iddia ediyor. Zaten bunu hatırlarsanız yayınlarımızın birinde kitabı vardı. Markus'la birlikte David Madden'in Konutu Savunmak kitabı ki Şerife Geniş çevirmişti onu da. O kitapta da bütün bu iddiaları alt alta diziyor. Sonuçta aslında bu ortaya çıkmış konut krizi bir anda uzaydan düşmüyor. Siyasal meşruiyet krizini ve devletin dönüşümünün bir uzantısı. Ne demek bu? Aslında devletin otoriterleşme eğiliminin bir yansıması bu. Konutu da bir otoriterleşme, bir güç alanı olarak tahayyül ettikten sonra sonuç bu oluyor. Ne gibi örnekleri var? Çok enteresan. İngiltere yasa dışı göçmenlerle mücadeleyi mesela ev sahipleri üzerine ihale etmiş durumda anladığımız kadarıyla. Ve orada ev sahiplerine kiraya verirken kiracı adaylarından özellikle yabancılardan istenilen belgeleri sıralıyor. Yapılması, dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşmış. Bu da aslında ev sahiplerini yani konutu sınır muhafaza memuru rolüne getirmiş oluyor. Bütün bunun haricinde yani bu ırkçılık, bu merkezileşme haricinde konutun şu anda içinde olduğu alan aslında ciddi bir altyapısal sorun. Çünkü konut sorunundan dolayı çok ciddi bir sosyal adaletsizlik sonucu doğuyor. İşe erişimde, eğitime erişimde, kamu hizmetlerine erişimde çok büyük bir dezavantaj yaşıyorsunuz. Bu diğer sorunlardan biraz daha farklı. Yani evet, gıda yaşamsal, ulaşım yaşamsal, işte çevre yaşamsal ama onları bir şekilde ikame etme imkanınız oluyor. Bisiklete biniyorsunuz, işte aşevinden yemek yiyorsunuz ama konut söz konusu olduğunda işte biliyorsunuz bütün batıdaki o evsizlik fenomeni, yani insanların banklarda, parklarda, metro istasyonlarında, işte havalandırmalarda yatması tam da bu sorunun küçük palyatif geçici çözümlerle çözülemeyeceğini iddia ediyor. Bunun sonucu ne? Ne yapılabilir? Konutun siyasallaşması gerektiğini savunuyor David Madden. Buna örnek olarak da Fransa başkanlık seçimlerinde beklenmedik kadar yüksek oy alan komünist Mélenchon'u örnek veriyor. Çünkü Mélenchon'un kampanyasında konut en öncelikli alanlardan biri sayılıyordu. Kiracı hakları, sosyal konut inşası ve arzı gibi vaatler Mélenchon'un programının ana başlıklarında yer alıyordu. Dolayısıyla işte bu konutun siyasallaşması, konutun tekrar kamusal gündemin önünde gelen maddelerinden biri olması kaçınılmaz. Siyasi kriz devam ettiği sürece, bu sosyal adaletsizlikler devam ettiği sürece konutun da bir siyasal sorun alanı olarak tarif edilmesi gerekiyor. Bunun örnekleri var mı? İşte David Madden'de, Cihan Uzunçarşılı Baysal'da sunumlarında buna örnekler veriyorlar. Buna yönelik olarak sevgili Ulus Atayurt'un 1+1 sitesinde 4 Mayıs'ta yayınladığı bir yazı Barcelona-Berlin mücadelelerinden bahsediyor. Orada özellikle İspanya'daki 2020'de kabul edilen barınma yasası çok önemli. Çünkü orada o konut sorununa yönelik olarak çok ciddi müdahaleler söz konusu bu yasa ile birlikte. Ne gibi? Mesela 15'ten fazla dairesi gayrimenkulü olan şirketler bunların bir kısmını sosyal konut olarak ayırmak, tahsis etmek zorunda. Kiracıların kontrat süresinin 3 yıldan 7 yıla çıkması yasaya bağlanmış. İşte şekildeki gibi yeni inşaatlarda bu konutların %50'sinin sosyal konut olarak ayrılması isteniyor. Kira endeksleri bölgesel olarak yapılıyor. Yani öyle sadece bir tüfe tefe ayarına göre değil, işte bölgesel olarak belli endekslere göre karar veriliyor. Boş evlerin, yani kiralanmayan, satılmayan evlerin emlak vergisi %150 arttırılmış durumda ve mevcut konut stoğunun %30'unun da kira tahtitli olması gibi gerçekten çok temel gelişmeler, çok temel değişiklikler yapıyor bu İspanya'daki barınma yasası. Yine Barcelona'da bu yasayla uyumlu, yani yasadan bağımsız da olsa 2016-2025 yıllarını kapsayan
bir konut hakkı planı kabul edilmiş. Bu da işte konut hakkını sadece bir sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışı gibi keyfe bırakan değil, belli düzenlemelere tabi tutan, yani o konutu spekülatif bir yatırım aracından çok temel bir vatandaş haklarının maddesi haline getiriyor. Şimdi hükümetin yaptıkları bunlar istisnai olarak Almanya'da, İspanya'da, Barcelona'da. Fakat buna yönelik olarak yurttaş örgütlenmelerin de dikkate değer olması gerekiyor. Yani Türkiye'de böyle bir barınma yasasının, böyle bir kent hakkı düzenlemesinin gelmesini beklemek biraz hayalperestlik olur. Bu o zaman ne yapacağız sorusunu gündeme getiriyor. Çok yerde, birçok ülkede, özellikle Amerika'da, Avrupa'da konutunu geri iste hareketleri mevcut. 2008'de Reclaiming Spaces adlı bir oluşum bütün dünyadaki bu tür girişimleri, bu tür mücadeleleri bir araya getiren, onlara birazcık gazetecilik, bilgi, deneyim aktarımı yoluyla mücadelelerini kuvvetlendirecek bir ağ oluşturmuş durumda. Bu ağ sayesinde işte herkes bu mücadeleyi vermek, konutu, kamusal alanı geri isteme gücüne kavuşuyor ya da buna yönelik olarak mücadele tekniklerini görmüş oluyor. Yine İspanya'daki barınma yasası da oradaki aslında kiracılar sendikasının bir mücadelesinin sonucu olduğunu da zaten Ulus'un yazısında detaylarıyla görüyoruz. Bütün bunların haricinde hakların bilinmesi önemli. Yani biz kiracı olarak bir takım sosyal konut talebi eden insanlar olarak neye hakkımız olduğunun da bilinmesinde fayda var. Buna yönelik olarak özellikle yasal hukuki mevzuatın anlatılması gerekiyor. Tam da bu konuda 4 Haziran Cumartesi günü, aslında biz bu kaydı 4 Haziran Cumartesi günü yaptık da ama sevgili yapım ekibimiz benim performansım ve sesimi beğenmedikleri için, biraz boğaz ağrısından muzdarip olduğum için onu yayınlamadılar. Bu yüzden tekrar çekiyoruz. İyi oldu. Tam da o gün sevgili Bahar Bayan'ın moderatörlüğünde avukatlar Seher Ediş ve Özgür Ceylan Aytaç kiracı haklarını anlattılar, tartıştılar, soruları aldılar. O yayının linki de hem Mekanda Adalet Derneği'nin YouTube sayfasında hem de Twitter'da var. Tabii sadece hakları bu tür bilgilendirme kanallarıyla öğrenmek yetmiyor. Bireysel bir mücadele vermenin çok da büyük bir geleceği yok. Bu diğer bütün dünyada gördüğümüz gibi kiracı sendikaları, dernekleri, örgütlenmeleriyle bu mücadeleyi kolektif olarak vermenin de yolu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bunun mücadelesini de hayata geçirmemiz gerekiyor. İşte Düzce Umut Evleri gibi büyük bir proje, büyük bir başarı, harika bir deneyim önümüzdeyken bu tür örgütlenmeleri tekrar hayata geçirmek mühim. Tabii burada Düzce Umut Evleri demişken gerçekten de sadece bir ev sahiplerine hükümetten talep ettiğimiz haklara yönelik bir mücadele olmanın ötesinde kendi alternatif yaşam formlarımızı da, çözümlerimizi de geliştirmek gibi bir görevimiz var aslında. Sadece işte hakları talep etmek değil, o haklara uygun bir yaşam kurmak da bir opsiyon, bir alternatif. Dünyada daha önce de konuşmuştuk. Barcelona'da ki bu arada o Dünya Mimarlık Ödülünü kazanan Yapı Kooperatifinin sunduğu yaşam imkanı, o alternatif başka bir ortaklık, dayanışma, müşterek yaşam imkanının deneyimlerini biz de belki hayata geçirebiliriz. Çünkü illa da böyle sıfırdan bir kooperatif yapmaya gerek yok. Toplu yaşamayı, o işte ortak yaşam pratiklerini hayata geçireceğimiz büyük bir ev tutarak, apartman, villa tutarak o bütün ortak maliyetleri azaltabileceğimiz deneyimlere de ihtiyacımız var. Bunun hemen böyle bir komün yaşamına gitmesi değil, daha baştan kurgulanmış kuralları, hakları, ödevleri belli bir ortaklıkla bu tür yaşam alanları kurabileceğimizi düşünüyoruz. Burada yine Ardamento Mimarlık Dergisi'nde Emrah Altınok ve Ulus Altıoyurt'un söyleşisini şiddetle tavsiye ediyorum. Ocak-Şubat aylarında yayınlanan yazı internette var. Linkini aşağıda koyacağız. Buna yönelik olarak ilham verici çok fazla örnek var diyelim ve bu haftayı da kıraat değil ama bir izleme tavsiyesiyle bitirelim. Bu kadar konut konuştuktan sonra illaki bir konutla bitirmemiz lazım. Anadolu'da konutun öyküsü Süha Arın yönetiminde 1980'de Kent Coop sponsorluğunda yapılmış bir belgesel çalışma. 2 bölümden oluşuyor. İlk İzler ve Yeni Umutlar adlı Divrit Dağı'ndaki lavlardan kaçan insanların sığındığı mağaralardan işte en sonunda tabii ki Kent Coop olduğu için Batı Kent Kooperatifine kadar gelen
bütün Türkiye'deki konutun mimarisini, malzemesini, yaşamını, alışkanlıklarını 40 ilde 25 bin kilometre yol yaparak çekilmiş müthiş bir belgesel. Şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye'deki o Anadolu'da konutun nasıl geliştiğini, o konut kültürünün nasıl farklılaştığını coğrafyalara ve dönemlere göre gerçekten çok öğretici, çok keyifli bir belgesel. Sizlerin de aklında bulunsun diyelim ve müsaade isteyelim. Bu hafta işte inşaatın önünde, güneşin altında sevgili Burkay Gündüz'le yine romantik bir çekim yaptık. Bundan sonrası Nilgün Yardımcı, Birgül İmece, Ada Bayraktar ve diğer arkadaşların katkılarıyla sizin izleyeceğiniz bir yayına dönüşecek. Öneriniz, eleştiriniz veya tavsiyeniz olursa Twitter'ım, e-mailim ve Instagram'ım emrinize amade. Gelecek hafta görüşene kadar hoşçakalın. Yok. Bey merhaba. Da Fuji ile gelseydin. Kübra merhaba. Şimdi sütçü gelecek. Ne yapıyorsun? Üstünden dönüyorlar abi. Görüyorsunuz. Sınıcısını seven yönetmen. Konuşalım. Ben zaten boş konuşuyorum. İyi, burada arabanın geçmediği bir nokta bulmamız iyi oldu gerçekten. Hadi şunu sağ salim bitirelim de.